Merhaba sevgili hanımlar, Örgülü Eller YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şöyle gördüğünüz gibi Alize Angora Gold simliyle karşınızdayım. Krem rengi bir ipim var. 4 numara tığ kullanıyorum. 1.60 milim. Bugün model anlatımı yapmayacağım. Daha önce modelini anlattığım bir modelimin yelek yapmak isteyen arkadaşlarımız için pratik bir şekilde kol ve yaka kesimi nasıl yapabilirsiniz onu sizinle paylaşmak istiyorum hanımlar. Şöyle bu muhteşem modelimizin kol ve yaka kesimini pratik bir şekilde nasıl yapabilirsiniz onu sizinle paylaşmak istiyorum hanımlar. Şöyle e, küçük bir parçada ben model anlattığım parçamda kol ve yaka kesimini anlatacağım. Şöyle bir şey de sizinle paylaşmak istiyorum hanımlar. Siz hep soruyorsunuz işte arkayı nasıl yapacağız? Hanımlar, siz önü nasıl yaptıysanız, kol altı kesimi yaptıysanız varsayın ki bu arkadır. Ne kadar yaptıysanız buradan da aynı şekilde kesim yapacaksınız. Burada bir model kestiniz. Burada da bir model keseceksiniz. O şekilde devam edeceksiniz. Arkada o şekil oluyor. Sağ ön sol önü nasıl ayırıyorsunuz? Önce şöyle diyeyim. Burada kesim yapacaksak kol altı ayıracaksak bu bizim solumuz oluyor. Bakın burada önce koltuk altı kesimi yaptığımız zaman şöyle bu bizim solumuz oluyor. Eğer burada yaka kesimini yaparsak bizim sağ tarafımız olmuş olacak. Anladınız mı ne demek istediğimi? Şurada önce kol altı kesimi yapınca bu taraf bizim solumuz oluyor. Önce eğer yaka kesimini yaparsak burada bizim sağ tarafımız olmuş olacak. O şekilde onu ayarlayın. Şöyle kendi önünüze tutarsanız sağını ikisini yan yana getirin. Birini kestiniz. Kol ve yaka kesimini ikinci yapacaksınız. Yan yana getirin şöyle. Koyun varsayın ki yeleğin arkasını üstünde bu şekilde burası burayı yaka yaptınız. Bu sefer burayı yaka yapacaksınız. Eğer burası kol altı bunu geriye götürüyorsunuz. Burayı yaka yapıyorsunuz. Diğeri de yine onun karşısına düzü gelecek şekilde yaka yapıyorsunuz. Kol altı da arka kol altı da ikisini de arkayı soruyorsunuz hep ya. Bu şekilde hanımlar. Aynı eşitlikte aynı anda kesiyorsunuz. Bunu kestiniz, geldiniz, devam ettiniz, buraya geldiniz. Aynı şekilde onu kesimini yapıp devam edeceksiniz. Burada ipinizi koparın. Buraya gelin, devam edin. Aynı şekilde hiçbir şey değişmeyecek yani. Onu da anlatmak istedim. Zincirimi çektim. Şimdi burada ne yapacağız? Kol altı oyuntusunu yapacağız. 1 2 3 4 tane zincir ipimi doluyorum. Burada normalde sık iğne sırasındayız. Ben sık iğne değil de şimdi kol altı oyuntusunu yapacağımız için trabzanlarımı örüyorum. Çünkü burada veyahut da hanımlar şimdi bu sırada yapmayalım onu. Diğer sırada şöyle anlatayım size. Kol altı oyuntusunu sık iğne sırasında yapmayalım. Bir tane zincir çektim. Diğer sırada yapalım. Bunu da şimdi şöyle sökeceğim. Buradan devam edeceğim. Dediğim şekil. Kol altı oyuntusunu söküp geliyorum. Evet hanımlar, buraya kadar bir modelimi söktüm. Burada da 5 tane zincirimiz var. Şimdi onları da söküyorum. 3 tane zincir çekeceğim. Şöyle 1 2 3. Burası bizim kol altı oyuntumuz olacak. Buradaki zincirin içine gireceğim. İpimi doladım. Zincirin içine batacağım. Şöyle 1 2 3 4. 4 tane zincirin içine yaptım. Bir tane de sık iğneme batıyorum. Şöyle trabzan yapıyorum. Burası bizim dönüş noktamız olacak hanımlar. Buradan şurası. Burayı devam edeceğiz. Burası da bizim kol altı oyuntumuz olacak. O şekilde daha kolay belirlemiş oluyoruz. Bir zincirin içine giriyorum. 2 şuradaki sık iğnelerin içine batıyorum.
tek tek trabzan örüyorum. Kol altı oyuntusunu yapıyoruz hanımlar. Dediğim gibi burada bir model kestiniz. Burada önceden bir modelinizi kesip o şekilde yapıp gelin, kol altınızı burada kesimine başlayın. Burada devam edin. Bir, iki. Burada da iki tane, burada da iki tane. Buradaki sık iğneye batıyorum. Şöyle trabzan. Zincirin içine girdim. Bir, iki. Sık iğnelerimin tepesine batıyorum. Ve devam ediyorum. Hanımlar şu anda artık sık iğne sırasındayız. Burada istersek sık iğne ile döneceğiz. Ben sık iğne ile dönmeyeceğim. Şöyle size anlatayım. Burada yapacaksınız ya. Burada arkayı kesimi yaptıktan sonra zaten şöyle bu şekilde burada başlayacaksınız. Burada yaptığımız işlemin aynısını burada da uygulayacağız. Arka kollar, arkayı diyorum her iki arka için. Şimdi burada ipimi koparıp bunu şöyle arada yürütüp kaybedeceğiz ve buraya geldim. Şimdi buradan devam edeceğim. İsterseniz de siz sık iğne ile dönüş yapabilirsiniz hanımlar. 1, 2, 3, 4, 5. sık iğnemiz olacak. Şöyle batıyoruz. Sık iğne. 1, ipimi o arasında yürütüyorum. 2, 3, 4 ve de 5. 1, 2, 3 zincir. 1, 2, 3 dördüncüye batıyorum. Sık iğne 1, 2, 3 zincir. 2 modelin arasına batıyorum. 1, 2, 3, 4 tane sık iğne. 1, 2, 3 zincir. 1, 2, 3 dördüncüye batıyorum. Sık iğne. Burada kol altı oyuntumuzu yapmış olduk hanımlar. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Zincirin içine batıyorum. Sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. 1, 2, 3, dördüncü trabzana batıyorum. Sık iğne. 1, 2, 3 zincir. Bakın modelimin arasında iki zincirimiz var. İçine batıyoruz. 1, 2, 3, 4. Siz eğer bu videonun model anlatım kısmını izlememişseniz hanımlar, bu videonun açıklama kısmına linkini bırakacağım. Detaylı bir şekilde modelimi nasıl kurdum, nasıl ördüm detaylı bir şekilde videom var. Linkini açıklama kısmına bırakacağım bu videomun. Oradan tıklayarak izleyebilirsiniz. Sonradan kol ve yaka kesimini nasıl yaparız onu da onu izledikten sonra bunu izleyebilirsiniz hanımlar. 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. trabzanın tepesine. Şimdi burada bir zincir çekiyorum. İpimi doluyorum. Yaka kesimine geldik hanımlar. Bir zincir çektim. Burada yapmamız gereken 3 tane zincir çekmemiz. Ben bir tane zincir çektim. İpimi doluyorum. Kenar trabzanı değil, sık iğne olarak örüyorum. Bir tane zincir çektim. 3 değil hanımlar. Yaka kesimine de başlamış olduk. 3 zincir yerine bir zincir çektim. Dibindekine değil bir sonrakine batıyorum. Ve bu sefer trabzan sırasındayım hanımlar. Şimdi burada yapmamız gereken zincir çekip şuraya atmak. Onu yapmayacağım. İpimi doluyorum. Direktmen bakın bu yuvanın içine batıyorum. 1, 2,
3, 4, sık iğnenin tepesine batıyorum 5. Burada 5 tane trabzan yapmış oldum. 7 tane değil 5 tane. Bir zincir çekiyorum, ipimi doluyorum, diğer trabzana batıyorum ve sık iğneye batıyorum ve trabzanımı örüyorum. Bir zincirin içine girdim. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Burada da yapmamız gereken buydu. Yapmadık. Bu şekilde çünkü kesime başladık hanımlar. Yaka kesimine başladık. 5 tane ördüm. Hatta şöyle bakayım. Onu 3'e bile indirebiliriz. Şöyle sanki 5 tane fazla gibi geldi bana. 1, 2, 3.'yü buraya batıyorum. Kesimimiz daha bir tane zincir, diğer sık iğne. Daha bir kendini göstersin. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Buradaki zincirin altından geliyorum. Sık iğne ile sabitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Diğer zincirin altından sık iğne. İpimi doluyorum. Diğer yuvanın içine girdim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sık iğneme batıyorum. 7. 1, 2 zincir. Diğer sonuncu sık iğneye batıyorum. Ve zincirin içine giriyorum. 7 tane trabzanımı tamamlıyorum. Bu şekilde buraya kadar örmeye devam edelim. Evet hanımlar, şöyle kol altına geldik. 7 tane trabzanımı yaptım. Buradaki zincirin altından geliyorum. Sık iğne ile sabitliyorum. 1, 2, 3 zincir, ipimi doluyorum. İlk sık iğneme batıyorum. Ve kenar trabzanlarımızı yapıyoruz. 1, 2, 3, 4 ve sonuncu sık iğneme batıyorum. 5. Bir zincir çekiyorum ve burada artık dönüyoruz. Burada herhangi bir işlemimiz yok hanımlar. Bu bizim kol altı oyuntumuz oldu. Tek tek trabzanlarımızın tepesine batıyoruz. Sık iğne örüyoruz. Bir, iki, üç zincir. Bir, iki, üç, dördüncü trabzanma sık iğne. Bir, iki, üç zincir. Bakın modelimin arasında 2 tane zincirimiz var. İçine giriyorum. 1, 2, 3, 4 tane sık iğne. 1, 2, 3 zincir. 1, 2, 3, dördüncü trabzanın tepesine sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Zincirin içine sık iğne. 3, 4, 5 zincir. Dördüncü trabzan tepesine sık iğne. 1, 2, 3, 4, 3 zincir. Zincirin içine 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 zincir. 1, 2, 3, dördüncüye sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Zincirin içine sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. 1, 2, 3, dördüncüye sık iğne. 1, 2, 3 zincir. Bakın şu boşluğa batıyorum. Şöyle 1, 2 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, hatta bir zincir çekip buradaki sık iğnelerimi şöyle 1, 2,
3 hepsini bir kapatıyorum. Şuradaki trabzanları bakın tekrar göstereyim size. 1 kapatmıyorum. 2 3 hepsini bir kapattım. Ve diğer kenar trabzanlarımın tepesine sık iğne örüyorum. Yaka kesimindeyiz hanımlar. 1 2 3 4 zincir ve dönüyorum. Bakın şunları hepsini bir sık iğne yaptım. Bir ikinciye hemen batıyoruz. Yaka kesimindeyiz. 5 tane zincirimizle beraber burada trabzanımız var. Kesimlerde ona dikkat etmemiz gerekiyor. Şöyle ipimi doluyorum hiç zincir çekmeden. Bakın şu yuvanın içindeki sonuncu sık iğnenin içine batıyorum. Şöyle trabzan 1 2 3 4 5 6 7 yarım modelimi yaptım. Buradaki zincirin altından giriyorum. Sık iğne ile sabitliyorum. Bakın yine kesim yaptık. Buradaki sık iğneleri atlattık. Düzgün bir şekilde kol altı yaka kesimimizi yapıyoruz. Kol altı nereden çıktıysa 1 2 3 4 5 ve devam ediyorum modelimi örmeye. Gidip döneceğim. Burada herhangi bir işlemimiz yok. Buraya gelip dönüşümüzü sağlayacağız. Yakaya gelince beraber kesime devam edeceğiz. Evet hanımlar, şimdi yaka kesimine geldik yine. Burada 1 2 3 4 5 zincir, 1 2 3 4. trabzanın tepesine sık iğne. Burada sık iğnelerimiz var. 1 2 kapatmıyorum. 3 hepsini bir kapattım. Şöyle tepedeki trabzanların tepesine sık iğne örüyorum. Kenar trabzanlarımızın sık iğnelerini örüyoruz. 1 2 3 4 zincir ve dönüyorum. Dibindekine değil bir sonrakine batıyorum. Şöyle kenar trabzanlarımı örüyorum onları. Dediğim gibi zincirimizle beraber benim 5 tane var. Sizin kaç tane ise onları sayın. Ona göre, çünkü böyle karıştırabilirsiniz. 1 2 3 4 5 1 2 3 zincir. Buradaki zincirin içine sık iğne ile sabitliyorum. 1 2 zincir çekip buradaki zincirin içine geçiş yapıp burada hanımlar modelimi örüyorum. Bakın burada yine kesim yapmış olduk. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, sık iğneme batıyorum, 7. Burada artık herhangi bir işlem yapmıyoruz. Normal örmeye devam ediyoruz. Gidip dönelim. Burada da gördüğünüz gibi gelip dönüşümüzü sağlıyoruz. Yakaya gelince beraber kesime devam edeceğiz. Evet hanımlar, şimdi yine yaka kesimine geldik. Arka yüzündeyiz. Şu modelimin arasındaki 4 tane sık iğnemi yaptım. 1 2 3 zincir, 1 2 3 4. trabzanın tepesine sık iğne, 1 2 3 zincir. 3 zincirimi çektikten sonra şöyle kenar trabzanın tepesine batıyorum hanımlar. Sık iğne sırasındayız ya. 1 2 3 4 zincirimize batıyoruz. 5 tane sık iğne, 1 2 3 4 zincir ve dönüyoruz. Modelimizin ön yüzüne geldik. Dibindekine değil bir sonrakine batıyorum. Şöyle toplamda 5 tane trabzanımız var.
zincirle beraber örüyoruz. Burada şöyle ipimi doluyorum. Buradaki bakın bu zinciri atlıyoruz. Buradaki zincirin içine burada başladığımız gibi içine batıyorum. Şöyle bir iki tane trabzan ipimi doluyorum. Sık iğnemin içine batıyorum. Üçüncü trabzanımı örüyorum. Bir iki zincir, sonuncu sık iğneye batıyorum ve 7 tane trabzanımı örmeye devam ediyorum. Yine gidip döneceğim. Yakaya gelince beraber dönüp gelip yakada beraber kesime devam edeceğiz hanımlar. Yakamız şekillenmeye başladı hanımlar. Şimdi yine yaka kesimindeyiz. Şöyle battım. Burada kesimimizi yaptığımız yerimiz. 1 2 3 zincir, 1 2 tane sık iğne örüyoruz. Bakın burada şöyle hepsini şöyle 1 2 3 hepsini bir toplamıştık sık iğne ile. Tekrar aynı işlemi yapıyoruz. Yanındaki şöyle kenar trabzanların tepesine batıyorum. Sık iğnelerimi örüyorum. Burada artık modelimiz, kesimimiz de kendini tekrarlıyor hanımlar. Gördüğünüz gibi burada yaptığımız uygulamanın işlemin aynısını burada da devam ediyoruz. Dibindekine değil bir sonrakine batıyorum. Zincirle beraber 5 tane trabzanımız var. Onları örüyoruz. Ördükten sonra ipimi doluyorum. Şöyle hanımlar. Buradaki zincirin içine giriyorum. 1 2 bakın şu sıradayız. 3 zaten buradakilerini atlattığımız için şöyle 4 5 6 ve buradaki zincire pardon 7 tane 7 1 2 3 4 5 6 7 zincire sık iğne olarak sabitliyoruz. 1 2 3 4 5 zincir ve örmeye devam ediyorum. Tekrar geri yakaya gelince beraber kesime devam edeceğiz. Evet hanımlar, yine yaka kesimine geldik. 1 2 3 4 5 zincir, 1 2 3 dördüncüye batıyorum. Şöyle kapatmıyorum. 1 2 3 hatta pardon onu kapatıyorum. Bundan sonrası 1 2 3 hepsini bir sık iğne ile kapatıyorum ve yakadaki sık iğnelerimizi örmeye devam ediyoruz. 1 2 3 4 zincir ve dönüyorum. Son modelimi de kesiyorum ve yaka kesimimi bitirmiş oluyorum hanımlar. Alt modelde yaptığımız uygulamanın aynısını burada da devam ediyoruz hanımlar. İlk modelde nasıl kesim yaptıysak, bitirdiysek o aynı şekilde devam ediyoruz. 1 2 3 4 zincir çekeceğim burada. Şöyle sık iğne ile sabitliyorum buraya. Bir zincir çekip diğer şöyle geçiş yapıyorum. İpimi doluyorum ve trabzanlarımı örüyorum. Son bir modelim kaldı. Şimdi tekrar örüp döneceğim. Burada nasıl tamamlayacağız onu da göstereceğim. Evet hanımlar, şöyle arka yüzündeyiz. Yine yaka kesimine geldim.
ve son kez keseceğiz. Burada yaptığımız uygulamanın aynısını. Burada galiba 3 tane zincir çekmiştik. 1, 2, 3 zincir. İp dolamıyorum. Bakın direktmen şöyle trabzanlarıma batıp sık iğnelerimi uyguluyorum. Ve bu şekilde kesimimiz bitmiş oluyor hanımlar. 2 model kesim yaptık. 4 zincir çekip dönüyorum. Şimdi normal bir şekilde örmeye devam ediyorum. Dibindekine değil bir sonrakine batıyorum. Bir, iki, üç zincir. Buradaki zincirin altından giriyorum. Sık iğne ile sabitliyorum. İpimi doluyorum. Bakın zincirin içine girip 1, 2, 3, 4, 5, 6 sık iğneme batıyorum. 7, 1, 2 zincir ve sonuncu sık iğneme batıyorum. Yine aynı şekilde örmeye devam ediyorum. Bakın yaka kesimimizi bitirmiş olduk. Sıramı tamamlayıp geliyorum. Evet hanımlar, şöyle gördüğünüz gibi düzgün bir şekilde yaka kesimimizi yaptık. Ben bir model daha düz olarak örmek istiyorum. Yakamız o zaman daha bir kendini gösteriyor. Ben bir model daha örüp geliyorum hanımlar. Evet hanımlar, şöyle gördüğünüz gibi şahane bir model, şahane bir yaka kesimi oldu. Şöyle iki modelde düz ördüm. Kol altımız da bu şekilde. Umarım anlatabilmişimdir. Beni tercih edip izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.